Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugün konumuz sayısal alanlarla alakalı meslek seçimleriyle ilgili sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Çok fazla gelen sorulardan bir tanesi de sayısal alanlarda okuduğunuz zaman Amerika'da ne gibi iş imkanlarınız var? Ya da burada gelip çalışabilir misiniz? Ya da burada çalıştığınız zaman ne gibi maaşlar alabilirsiniz? Hangi işleri yapabilirsiniz tarzında. Bazı gelen sorular ise sayısal alanları Türkiye'de okuduğunuz zaman burada nasıl yüksek lisansa girebilirsiniz? Hangi üniversiteler daha iyidir tarzı soruların hepsini yanıtlamak istiyorum size. Soruları aynı zamanda aşağıdaki açıklama bölümünde yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve hadi konumuza başlayalım. Sayısal alan dediğimiz zaman bunun içine matematik, işletme, yani böyle matematiği ağır olan konular giriyor. Bunun içinde data scientist, data analyst tarzı böyle ağır meslekler var içinde ya da computer science. Şimdi ilk konumuza şöyle başlayalım. Türkiye'de diyelim ki matematik okudunuz ve buraya gelip yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. Eğer sayısal ağırlıklı olarak yüksek lisans yapmak isterseniz bu durumda GRE tarzında bir sınava girmeniz gerekecek. Buna ek olarak da yabancı bir öğrenci olduğunuz için İngilizcenizin iyi olduğunu kanıtlamak adına yine bir TOEFL sınavını isteyebilirler sizden. Bu sınavları genelde iyi üniversiteler istiyorlar. Yani sizden GRE ya da TOEFL istemeyen bir üniversiteye girmenizi aslında önermem. Çünkü gerçekten başarılı bir üniversiteye gitmek istiyorsanız mesela Caltech gibi ya da MIT gibi ya da Harvard gibi ya da Stanford gibi bu durumda GRE tarzı sınavları almanızı öneririm. Bu sınav oldukça zor bir sınav ya da bu sınavın nasıl size yararlı olacağını görmek istiyorsanız aşağıda bir link bırakacağım. Burada practice testleri de bulabilirsiniz aslında. Bu durumda size yararlı olacaktır. En azından bu sınavın nasıl olduğunu görebilmeniz adına. Yüksek lisansı bu sınavları verdikten sonra yine aynı şekilde diğer yüksek lisans bölümlerinde olduğu gibi essay yazıyorsunuz. Yani bu üniversiteye neden girmek istediğinize dair sınav sonuçlarınızı belirtiyorsunuz ve bu şekilde başvurularda bulunuyorsunuz. Yani direkt Türkiye'de okuyup buraya geldiğiniz zaman yüksek lisansa geçmek bu şekilde kolay. Fakat burs almak istiyorsanız yani maddi durumunuz burada tamamen bu 2 seneyi karşılayacak durumda değilse aşağıda aynı zamanda bir link de bırakacağım. O yüzden eğer videonun sonunda o burs videosunu izlemek isterseniz ona tıklayabilirsiniz. Diğer bir konu ise diyelim ki sayısal bir alan okumak istiyorsunuz ve Türkiye'de okula gitmediniz, buraya gelmeyi düşünüyorsunuz. Eğer burada üniversite okumak istiyorsanız ve sonrasında yüksek lisans ya da çalışmayı düşünüyorsunuz, işlem şu şekilde ilerliyor. Öncelikle lise bitmeden önce size en büyük önerim kesinlikle üniversite giriş sınavlarına hazırlanmanız. Çünkü lise sonu beklerseniz biraz gecikmiş kalabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda bu lise giriş sınavına hazırlanmanız gerekiyor. Ne bu lise giriş sınavında yani SAT'de size matematik soruyorlar, İngilizce soruyorlar. Yani kendinize biraz hazırlanma zamanı belirtmeniz lazım. Lise 2 ya da lise 3 zamanında eğer bu sınava hazırlanmaya başlarsanız lise 4'e geldiğinizde çok fazla stres olmayacaksınızdır. Burada üniversite okumak için iki seçeneğiniz var. Bir tanesi isterseniz community college'lara gidebilirsiniz. Bu community college'lar genelde 2 sene kadar oluyor. Ve bu community college'larda GPA'nizi biraz yüksek tutmanız lazım. Yani GPA ortalama. GPA'nizi yüksek tuttuktan sonra üniversitede biraz geçişiniz daha kolay olacaktır. Fakat eğer community college'a gitmeyi düşünmüyorsanız yani direkt iyi bir üniversitede başlamak istiyorsanız bu durumda önce SAT sınavına giriyorsunuz. Daha sonra bu üniversiteye neden girmek istediğinize dair bir essay yazıyorsunuz. Referans mektuplarınız da tabii ki de önemli ve başvurularınızı birkaç okullara gönderiyorsunuz. Size önerim eğer sayısal alanda okumayı düşünüyorsanız iyi okullara gitmeniz. Bu iyi okulların arasında neler var? Caltech Üniversitesi, MIT Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi belirli okullar gerçekten çok başarılı ve bu okulların aslında aşağı linklerini de koyacağım. Eğer bu okulların hem kampüslerini görmek istiyorsanız ya da bölümler hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linklerden de bakabilirsiniz. Sayısal alanlar dediğimiz zaman neler bunun içinde geçerli? Matematik bölümleri, computer science bölümleri, ya da ağırlıklı olarak fizik bölümleri. Şimdi asıl önemli olan sayısal alanlarda okuduğunuz zaman maaş ortalamanız biraz daha yüksek oluyor. Yani işletme okuduğunuz zaman tabii ki de hani pazarlamaya yönelebilirsiniz ya da business development tarzı şeylere yönelebilirsiniz. Fakat sayısal olarak mesela mühendise yöneldiğiniz zaman ya da data scientist üzerine yöneldiğiniz zaman ya da data engineering ya da hatta muhasebe üzerine yöneldiğiniz zaman gerçekten iyi rakamlar kazanıyorsunuz. Fakat sayısal alanlar dediğimiz zaman muhasebeyi biraz ayırmamız gerekiyor. Yani finans ve muhasebeyi. Çünkü başvurduğunuz firmaya göre gerçekten kazançlarınız değişiyor. Fakat genel olarak yani Amerika düzeyine baktığınız zaman sayısal alanlarda mezun olan insanlar hem çok rahat yaşıyorlar hem de gerçekten iyi kazanıyorlar. Dolayısıyla buradaki birçok yani Türk öğrenci aslında sayısal alanlarda görebilirsiniz. Ve kazancınız gerçekten mezun olduğunuzda sizi tatmin edecek şekilde olacaktır. Finans için eğer certified olmak istiyorsanız yani böyle onun için özel bir certification gerekiyor yani sertifika gerekiyor. Onun için ayrı bir sınava giriyorsunuz. Muhasebe için de aynı şekilde geçerli. Eğer muhasebe üzerine
mesleğinizin ilerlemesini düşünüyorsanız CPA adında bir certification'dan geçmeniz lazım. CPA gerçekten zor bir sınav ve aşağıya bununla alakalı yeni pratik sorular bırakacağım. Belki görmek isterseniz ne olduğunu bilmek için. Ve CPA'nin en zorluğu aslında şöyle. Sizin federal ya da state olarak bazı hukuk kurallarını bilmenizi istiyorlar. Tabii nerede yaşadığınıza bağlı olarak. Mesela Kaliforniya bölgesinde eğer muhasebelik yapacaksanız buranın kurallarını bilmeniz lazım. Hem federal hem de state alanında. Ya da New York'ta bunu yapacaksanız aynı şekilde böyle, yani onun bütün bilgilerini bilmeniz lazım. O yüzden CPA sınavı kolay alınan bir sınav değil. Fakat bu sınavı aldıktan sonra maaşınız iyi olacaktır, iyi bir kazanç sağlayacaksınızdır ve CPA sertifikası olan muhasebeci olan insanlar gerçekten hem burada statüsleri çok güzel. Meslek gerçekten zor bir meslek, yani Türkiye'de de aynı olduğu gibi. Fakat kazançları gerçekten bir mühendisler kadar olmasa da çok iyi bir kazanç sağlayabiliyorlar. Yani burada çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Eğer matematik bölümünde okuyorsanız Türkiye'de ve burada ilerlemek istiyorsanız yüksek lisansa girmeden önce yine bir GRE sınavını almanız gerekecek ve yine sizden bir İngilizce sınavı isteyeceklerdir. Burs konusunda da dediğim gibi eğer merak ediyorsanız lütfen burs videosunu izleyin. Orada ne tarz burslar alabileceğinize dair görebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Burs videosunu izlediğiniz zaman lütfen moraliniz bozulmasın. Yani şöyle ki bazı burslar gerçekten alması çok zor ve bazı burslar için çok önceden harekete geçmeniz gerekiyor. Fakat başvurduğunuz okula göre burslar birazcık değişiklik gösteriyor. Yani şöyle ki, mesela diyelim ki Harvard Üniversitesi'ne başvuracaksınız ya da Stanford Üniversitesi'ne başvuracaksınız. Bu okullar siz başvururken sizin maddi durumunuza bakmıyorlar. Sizin başarı durumunuza bakıyorlar, neler yapabilirsiniz, okula neler katabilirsiniz. Size kabulü gönderdikten sonra siz burs ihtimallerine bakıyorsunuz. Farklı farklı burs ihtimalleri var. Dolayısıyla bu okullar, yani başarılı okullara başvurduğunuz zaman sizi kaybetmek istemiyorlar. O yüzden benim size önerim bu okullara başvurma sürecinde lütfen biraz olumsuzluklardan uzak durmaya çalışın. Benim öğrencilerden genelde aldığım sorulardan bazıları ise burs videolarını izledikten sonra ben işte bu kadar burs alamam ya da işte daha önce harekete geçmedim, bu burslar için hazırlanmadım, bu burslar dışında başka burslar alabilir miyim tarzında sorular geliyor. Başvurduğunuz üniversiteye göre gerçekten değişiyor bu ihtimal. Yani size bahsettiğim burslar, yani burs videosunda özellikle genel geçer burslar. Fakat atıyorum mesela Carnegie Mellon Üniversitesi'ne başvuru olabilirsiniz ya da işte dediğim gibi Harvard Üniversitesi'ne başvuru olabilirsiniz. Her bir üniversitenin kendi başarılı öğrenciler için ayırmış olduğu bir burs fundingi var. Dolayısıyla bence, yani benim size en büyük önerim okullara başvururken bu sınavlara çok iyi hazırlanmanız, lise zamanında ya da üniversite zamanındaki ortamınızı çok yüksek tutmanız ve kendinizi biraz daha farklı göstermeniz. Yani farklı göstermeniz derken derslerinize ek olarak mesela neler sunabilirsiniz? İşte referans mektuplarınız çok önemli. Mezun olmadan önce hem liseden ya da üniversiteden öğretmenlerinizden, hayallerinizden bahsetmeniz lazım. Mesela ki ben Amerika'ya gideceğim. Amerika'da gerçekten bu şekilde okumak istiyorum. Derslerim de bu şekilde iyi. Bana referans mektubu yazabilir misiniz tarzında. Çünkü bu tarz mektuplar yazdığınız zaman sizin için daha da yararlı olacaktır. Referans mektuplarının size yararlı şu şekilde. Birçok öğrenci, yani diğer ülkelerden başvuran genelde GPA'leri çok yüksek oluyor onların. Mesela Çin'den geliyor olabilirler, Hindistan'dan geliyor olabilirler ve bu insanların GPA'leri zaten şimdiden çok yüksek oluyor. TOEFL'dan da çok yüksek rakım almış olabilirler. Fakat referans mektupları gerçekten olayı değiştiriyor. Yani siz eğer okurken ekstra curricular aktiviteler yapmışsanız, mesela bunu örneğin olarak daha önce de bahsetmiştim size. Mesela diyelim ki işte ders dışında öğrenci aktivitelerine katıldınız mı? Ya da öğrenci kulüplerine katıldınız mı? Orada bir liderlik belirlediniz mi? Kısacası mezun olmadan önce hocalarınızla bunları görüşmeniz ve hocalarınızdan mezun olduktan sonra çok güzel referans mektupları almanız. Çünkü referans mektupları aldığınız zaman ve sizin o referans mektuplarınızda hem derslerinizde başarılı olduğunuzu gösteren bir yazı olduğunda ve bunu ek olarak mesela üniversitede ya da lisede başarılı bir şekilde öğrenci kulüplerine gittiyseniz, liderlik yapmışsanız ya da belki müzik enstrümanı çalıyor olabilirsiniz. Yani dersiniz dışında kesin bir şeyler sunmanız lazım. Özellikle sayısal alanlarda, yani mühendislik olabilir, matematik olabilir ya da işte böyle muhasebe üzerine olabilir. Birçok ülkedeki diğer insanlarla yarışıyor olacaksınız. Yani sadece Türkiye'den Amerika'ya başvuran insanlarla değil. Üniversitelerin baktıkları konu şu şekilde. İsterseniz dersinizde çok çok başarılı olun. Yani ders dışında başka hiçbir şey yapmıyorsanız, kendi etrafınızdaki öğrenci kulüplerine katılmadıysanız ya da üniversitede tamamen pasif bir şekilde geçirmişseniz aslında başarılı üniversiteye girmeniz çok daha zor. Çünkü başarılı üniversiteler genelde öğrencilerini alırlarken normal dersinde hem başarılı insanlar istiyorlar hem de takım ruhu olan, diğer öğrencilerle iyi anlaşan ve bir şekilde kolektif, yani birleşmiş bir şekilde
ortaya güzel projeler sunan insanlar arıyorlar. Yani mühendis olarak tek başınıza ya da matematik mezunu olarak tek başınıza başarılı olmanız aslında çok da önemli değil. Mesela diyelim ki üniversitede ya da lisedeyken bir proje oluşturmuş olabilirsiniz. Değişik bir makine oluşturmuş yapmış olabilirsiniz. Ya da değişik bir şekilde bir projede buluşmuş olabilirsiniz. Mesela o proje ilerlerken TÜBİTAK'tan çok güzel ödüller almış olabilirsiniz. Bu tarz şeyleri eseylerinizde, üniversitede başvururken bahsederseniz biraz daha şansınız artıracaktır. Bu tarz şeyler zaten sizin burs almanızı sağlayacaktır. O yüzden sadece ders notları değil, hatta ders notları kötü olan insanların dışarıdaki aktiviteleri biraz daha fazla olduğunda başarılı bir şekilde burs aldıklarını bile görebiliyoruz Amerika'da olan başarılı Türklerden. Hem çalışkan olup hem de dışarıda aktiviteleri uygulayan başarılı insanlar olursanız Amerika'da burs alma ihtimaliniz daha kolay olacaktır. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Unutmayın ki başvurularınızda ya da bu okulları araştırırken en önemli şey sizin aslında düşünce yapınız. Yani içinizden ben bunu yapamam dediğiniz noktada zaten hiçbir şey olmayacaktır. Bu Türkiye'de kalsanız da, Avrupa'da bir okula başvursanız da, Amerika'da bir okula başvursanız da bu tamamen sizin içinizde biten bir şey. Siz kendinize inanmazsanız zaten hiç kimse size inanmaz. O yüzden önemli olan şey sizin bunu yapacağınıza inanmanız. Çalışmak için gün içinde kendinize zaman ayırmanız. Yani oturup sabahtan akşama kadar televizyon seyrediyorsanız, Netflix seyrediyorsanız, oyunları oynuyorsanız ve bunu Amerika'da ben okurum, burs nasıl alacağım gibi şeyler düşünüyorsanız ve hiçbir şekilde buna yatırım yapmıyorsanız yani çalışma olarak zaten olmayacaktır. Ama elinizden geleni yapıyorsanız, burs konusunda okullara başvuruyorsanız ya da bilgileri topluyorsanız bir şekilde diğer insanlardan 1-0 önde olacaksınızdır. Etrafınızda sizi eleştiren insanlar varsa, hayallerinizi kırmak isteyen insanlar varsa ya da siz bunu yapamazsın, edemezsin tarzı şeylerle sizin karşınıza geliyorlarsa, sizin hevesinizi kıran insanlar varsa bir kere bunlardan olabildiğince uzak olmaya çalışın. Bu sizin hayatınız. Sizin elinizde bunu değiştirmek. Gerçekten çalışırsanız, isterseniz hayatınızı değiştirebilirsiniz. İlla Amerika'da okumanıza gerek yok. Çin'de, Hindistan'da, Avrupa'da ya da başka bir yerde, Türkiye'de ya da en iyi üniversitelerde okuyabilirsiniz. Önemli olan çalışmak, araştırmak, elinizden gelenin en iyisini yapmak ve bu şekilde bu hedefe ulaşmak. Hedefe ulaşırken hiçbir zaman bir kolaylık yaşayacağınızı size zaten kimse söylemiyor. Hep bir sınavlar olacak, hep sizi eleştiren insanlar olacak. O yüzden hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Siz kendinize inanırsanız emin olun her şey daha da düzgün olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.